Beni takip etmeye değer bulan YouTube severlerim. Bugün de sizlerle birlikte susuz sirke yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Susuz sirke. Yani bu ne demek oluyor? İçerisine hiçbir şekilde 1 gram dahi su katılmayacak. Tamamen meyvenin kendi özüyle yapılacak olan bir sirke. Bu tarz sirke yaptığınız zaman arkadaşlar sirkeler üstü bir sirke oluyor. Şifa kaynağı yönünden çok yüksek bir değere sahip olmuş oluyor arkadaşlar. Müthiş bir koku, aroma ve tadına sahip olmuş oluyor. Hangi meyvelerden yapabilirsiniz? Bütün meyvelerden yapabilirsiniz ama ben size şu anda örnek olarak siyah üzümden göstereceğim arkadaşlar. Bu susuz sirkeyi. Tabii ki kalite hiçbir zaman tesadüf değildir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzümü 3 defa yıkandı, durulandı. Şimdi ayıtlanıyor burada. Bu tarafa meyvelerini alıyoruz. Bu tarafa posasını ve çürük olan meyve ürünlerini bu tarafa ayırıyoruz arkadaşlar. Sirke de asla çürük kabul etmez. Sirke bakterisi canlı olduğu için çürük olan malzemelerde de çürüksül bakteriler olduğundan dolayı savaş haline geliyorlar ve kef bağlayabiliyorlar. Kef nedir? Onu açıklayalım. Sirkenin üstünde sirke anası değil de beyazımsı küçük tanecikler ve birbirlerine bitişmemiş, toplanmamış olan maddeye kef deniyor. Elinizi dokundurduğunuz zaman çektiğinizde elinizin üstüne yapışır. Şöyle ovuşturduğunuzda sabun gibi kayar. Bu keftir. Bu kefi gidermek için de arkadaşlar sirkenin üstünden toplanır 2 hafta boyunca. Toplandıktan sonra yavaş yavaş tekrardan sirke oluşumu sağlayabilir arkadaşlar. Ama kalitesi tabii ki aşağı düşmüş olur. Dökülmesi mi lazım? Hayır değil. Dökmenize gerek yok. Onu da o şekilde sirke olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ben devam edeyim. Bu işlemleri bitirdikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz üzümü ilistir olan bir yerde ezeceğim. İçerisinden çekirdeklerini alacağım. Siyah üzümün çekirdekleri kalp hastaları için birebirdir arkadaşlar. Dövülüp öğütüldüğünde, balla karıştırılıp yenildiğinde kalp hastalarının şifa kaynağıdır. Onu da söyleyeyim. Hiçbir şeyi atmıyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz atık malzemeyi de Kaliforniya solucanlarıma vereceğim. Onlar yiyecekler. Gerisinde zaten biliyorsunuz ne olacağını. Susuz sirke olmuş olacak. Şimdi işlemi ben burada durduruyorum. Devam ediyorum. Diğer aşamalarda göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nihayet üzümleri ayıtladık. Bir kova kadar üzümümüz çıktı. Kovalarımızı da yapacağımız cam şişeleri de hazırladım. Evet, ne kullanacağım bu sefer? İçerisine arkadaşlar şekerdi, baldı veya pekmez de kullanmayacağım. Niye? Üzüm zaten gayet şekerli olduğu için onlara ihtiyaç duymuyorum. Kavanozun dibinde arkadaşlar gördüğünüz sirke anası. Kenarlarındaki de bir nohut. Bir avuç kadar nohut kullanacağım. İşte bir çay bardağı sirke dökeceğim arkadaşlar. Bu mayalaması için ve blender'ı kullanarak üzümleri artık ezeceğim. Tamamen sıvı haline getireceğim. Çünkü tane olarak kalırlarsa yüzeyinde bakteri bağlarlar. Ona göre de karıştıracağım ve şu seviyelere kadar, gördüğünüz şu seviyelere kadar üzümle dolduracağım. Çünkü buradaki bu pay gaz çıkartırken yükseliyorlar arkadaşlar. Taşmaması için onu kullanacağım. O şekilde ayarlayacağım ve diğer kaplara da koyarak artık üstüne de tülbentini geçirip ya da kavanozun kapağını, evet kavanozun kapağını da kullanabilirsiniz ama asla arkadaşlar sıkmayacaksınız. Bakın bu tamamen kapanma hali ise şöyle gevşek bırakmanız lazım gazın çıkışını sağlasın diye. Evet, ben burada durdurup işlemlerimi yapıp son halini size de göstermiş olayım. Arkadaşlar göstermeden duramazdım. Şuraya bakın arkadaşlar. Şu kırmızılığın hakimiyetliğine bakın. Harika bir görüntüsü var. Eminim ki sirkesi de çok farklı olacak. Evet arkadaşlar. Ezbe işlemini gerçekleştirdik. Cezvemizle. Sirke oluşumumuz için kavanozlarımıza döküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şu seviyeye kadar koyuyoruz. Bu seviyesi taşkanlık seviyesi olacak.
Şimdi tül bendini ve lastiğini geçirerek artık sirkemizi serin bir yerde beklemek üzere, her gün karıştırmak üzere tahta kaşıkla arkadaşlar sirke oluşumunu sağlamış olacağız. Evet arkadaşlar, son görüntüsü de bu şekilde, başı bağlanmış tülbent gibi konumda. Buradan üvey sineklerinin girmemesi için arkadaşlar yapılıyor bu kavram. Bu artık sirke oluşumuna hazır, beklemek üzere. Üzerine de tarihini yazıp, kurduğum tarihi yazıp ona göre bekletip susuz üzüm sirkesini elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bir başka faydalı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.